Canlar merhaba, Nevtera kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün evde çekim yapıyorum. Çünkü biraz konuşacağız, konuşmak istiyorum sizle. Biraz acemi video olacak. Telefon flaşlarıyla burada kendim çekiyorum. Lütfen kusura bakmayın. İlk önce kendimi tanıtarak başlayacağım. Ben bu kanalı 2025 yılının Mayıs ayında açtım. Kanalın başlarında İstanbul'daki eşimle beraber gezi videolarını paylaştık. Sonrasında benim Merkez Bankası'ndan istifa sürecimi paylaştık. Ama belli şeyler olmadı, parça pinçik oldu, işte istediğimiz gibi yürümedi süreç. Ben arada hem kanalımızı tanıtmak istiyorum size hem de aradaki boşlukları tamamlayacağız. Ben Emirhan Çoban. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünü bitirdim. 2020 yılında mezun oldum. Bir yıl sonra Merkez Bankası'nda çalışmaya başladım. Merkez Bankası'nda 3 yıl çalıştım. 1 yıl Ankara'da çalıştım. 2 yıl da İstanbul'da çalıştım. Sonrasında da istifa ettim ve çiftçi olma kararı aldım. Hala sorduklarında çiftçiyim demekte zorlanıyorum. Dediğim gibi bu videoyu çekme amacım belli parçalı sıkıntıları çözmek ve biten 2025 yılı ilk sezonumu size daha düzgün anlatabilmek. Çünkü bazı videolarda biraz iş yaparken konuştuk. Bazı arada storyler paylaştık ama ben sürecin tam anlaşıldığını düşünmüyorum. O yüzden bugün sizle küçük bir muhabbet etmek istiyorum. İlk önce şununla başlamak istiyorum. Evet, ben Merkez Bankası'nda çalışıyordum. 3 yıl orada çalıştım. Sonrasında bıraktım. Sebebi de şu: ben masa başına uygun bir insan değilim. Masa başı tabiatı farklı bir tabiat bence. Bence her insan sevdiği işi yapmalı. Sevdiği işte devam edebilmeli ama imkan dahilinde. Çünkü iş dediğimiz şey sonuçta yapmamız gereken, zorunda olduğumuz bir süreç. Yani hayatımızı devam ettirmek için. Ama elinizde imkan varsa belli şeylerde cesaret gösterip sevdiğiniz işe yönelmek bence en güzeli. Çünkü hayata bir kere geliyoruz. Şimdi masa başında çalışmak benim için bir zulm olmuştu. Masa başında çalışırken evet, Merkez Bankası'nın çoğu şeyi çok güzeldi, imkanları çok güzeldi ama ben o insan değilim. Ben sosyal bir insanım. Bunu orada çalışanlar benden daha iyi ya da benim onlardan daha iyi olduğum anlamına gelmiyor. Sadece şöyle bir durum var. Tabiat meselesi. Doğru gelmedi bana. Merkez Bankası'nda çalışırken güzel imkanlarım vardı. Boş vakitlerim çoktu. Çok daha güzel sosyal aktiviteler vesaire yapabilirdim ama hayatımın çoğunu işe alırken ben mutsuz olduğum için diğer şeylerle de ilgilenemiyordum. Evet, belli hatalarım oldu. Kendimi işten ayrılmaya çok fazla verdiğim için o anı güzel değerlendiremediğimi de düşünüyorum. Mesela monotonluk. Monotonluk bazısı için çok güzeldir, bazısı sevmez. Ben sevemedim. Masa başında bir şeye yaradığımı düşünmüyordum işin açıkçası ve hayatımın boşa gittiğini düşünüyordum. Sabah aynı saatte işe gidiyordum, akşam aynı saatte işten çıkıyordum. Yoksa bazısı bu sakinliği seviyor ama ben hayatımda bir öngörülememezlik olmasını istiyorum. Yani belli şeylerde o gün spontane gelişsin istemiyorum. Şu an mesela daha zor bir hayatım var. O zamana göre daha zorlu bir süreçten geçiyorum ama sabah yataktan kalkarken mutlu uyanıyorum. O zaman böyle bir şey yoktu. Yani mesela Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı diye bir kitabı var. O kitapta şundan bahsediyor. Nazi Almanya'sında toplama kampında insanların nasıl hayatta kalabildiğini söylüyor. Bu kitabın temel neticesi su: insanı yiyecek hayatta tutabilir. Evet, su hayatta tutabilir ama asıl yaşamasının sebebi anlamıdır. Anlam arayışıdır. Eğer insan belli bir amaca yönelik çalışırsa ve ilerleyebilirse o insanı hayatta tutar, dinç tutar. Benim Merkez Bankası'nda masa başında çalışırken böyle bir imkanım yoktu. Gelecek planlarımı ona göre yapamıyordum. Eğer zaten öyle olsaydı orada çok daha mutlu olabilirdim. Ama olmadı. Sonrasında ama güzel yanı şu: lütfen mantıksız hareket ettiğimi düşünmeyin. Benim ailem çiftçiydi. Babam çiftçi, dedesi çiftçiydi. Maddi sermayenin yanında, bak, maddi sermaye de vardı. Böyle bir imkanım da vardı ama maddi sermayenin yanında en önemli şey insan sermayesi çoktu. Ticari olarak etrafımda güvenebileceğim, babamın çevresi, dedemden gelen çevreler, iş yapabileceğimiz insanlar çok olduğu için ben bu zorlu süreçleri atladığım için zaten bu yola yöneldim. Çocukluğumdan beri bu işin içinde büyümüştüm. Bunun da tabii ki etkisi var. Ama eğer bunlar olmasaydı ben farklı bir yol izlerdim. Yine Merkez Bankası'na devam edebileceğimi düşünmüyorum ama belli şeyleri de riske atmazdım. Mantıksız hareket etmemek çok önemli. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Bu süreç böyle olduğu için ben biraz daha rahat davranabildim. Evet, hani plazadan çıkıp çiftçi oldum. Çamurun çöken içine girdim. Bunda mutlu muyum? Mutluyum. Ama belli şeyleri atladığım için sıfırdan girmedim. Hani işimi bıraktım. Yarın seramı kurdum. İşte malımı ürettim değil. Bunun satışı mesela kolay bir şey değil. Ben bunlarla alakalı biraz şanslı olduğumu düşünüyorum. Sonrasında size şundan bahsetmek istiyorum: İşten ayrılma zorlukları. Ben bu anlattığım kolaylıklara rağmen sabahlara kadar uyuyamadığımı veya konuşamadığımı bilirim. Gizli iş yerinde birkaç kişiye çıtlatıyordum bu durumu. Böyle işte artık ben memnun değilim, mutlu değilim, çıkacağım vesaire diye. Şimdi burada asıl dikkat edilmesi gereken, eğer işinizden bırakmak ya da daha zorlu bir karar almak istiyorsanız bence kimseyle paylaşmayın. Paylaşıyorsanız da eğer fikirleri önemsememeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var: eğer karşınızdaki insan size iyi bir şey söylerse mutlu
mutlu oluyorsunuz. Ama kötü bir şey söylerse mutsuz oluyorsunuz ve bir insana bağlı oluyor. Onun fikrine bağlı oluyor sizin o günkü modunuz. Ben bunu doğru bulmuyorum. İyi ya da kötü. Kimsenin fikrini önemsememelisiniz. Çünkü onu yaşayan sizsiniz. İçinizdeki kopan fırtınaları bilen kimse yok. Ya da bulunduğunuz şartları bilen yok. Şimdi ben Eskişehir'e geldiğimde çocukluk arkadaşlarım ya da işte o iş çevresiyle alakalı ya böyle ben artık bırakıp buraya çalışmaya geleceğim dediğimde çok az kişi bana şunu söylüyordu. Ya mantıksız, saçmalama. Geneli evet mantıklı, bak bunları yapmanız çok güzel vesaire diyordu. Ben mutlu oluyordum. Ama oradan kalkıp Merkez Bankası'na gittiğimde böyle diyordum. Çoğu kişi bana saçmalama, cesaret edebilir misin, şu bu vesaire söylüyordu. Şimdi evet, orada aylık düzenli bir maaş var, belli imkanlar vardı. Buna alışmak da zor oldu. Şimdi aylık düzenli bir maaş yok vesaire ama herkes kendi penceresinden bakıyor. Burada ticaretle uğraşan adam benim orada ne kadar rahat olduğumu bilmediğinden düz bir mantıkla gel ya ne yapacaksın İstanbul'da diyordu. Ama öbür taraftaki adam da rahatız baba burada. Hani burada imkanların rahat. Ne işin var? Niye zorluyorsun kendini diyordu. Bunun iki tarafına da aslında bence aynı. İyi ya da kötü. Kimin ne dediği önemli değil. Önemli olan hayata bir kere geliyoruz. Mantıklı hareket etmek tabii ki çok önemli. Belli şeyleri tecrübe etmek önemli. Yani ben 25 yıl, 35 yıl Merkez Bankası'nda çalışıp emekli de olabilirdim. Olduğumda ne olacaktı? Evet, bir hayat yaşayacaktım. Şimdi zorluk yaşayabilirim, iflas edebilirim, mutlu olmayabilirim ama yine de yani eğer ömrüm varsa o yaşa geleceğim. Arada yaşadığım tecrübeler farklı olacak sadece. O yüzden ben hayatı tecrübe olarak görüyorum ve yeni şeyler tecrübe etmek beni mutlu ediyor. O yüzden böyle bir karar aldım. Ama yeni işte de belli zorluklar oldu. Sonuçta ben önceden çalıştığımda yaz tatillerinde çalışıyordum. Hafta sonları çalışıyordum. Artık sürekli buradayım. Belli monotonluklar olmasa da orada da 2026 yılına pırasa ektiğimiz videoyu görmüşsünüzdür. Aynı şeyleri tekrar aynı gün içinde yapmak da insanı bunaltıyor. Ama orada amaç ve hedef koyabiliyorum. Yani mesela toprak tarım sistemimi gördünüz. Onu büyüteceğim diyebiliyorum. Ya da ya bunun yanında yeni bir şeyler araştırabilirim gibi geliyor. Çünkü ne yaparsam artık kendime yapacağım, kendime çalışıyorum. Yeni işe başladığımda da çok büyük özgüvensizlikler de yaşadım. Çünkü 30 yaşına yaklaşmış biriyim. Belli bir hata yaptığınızda hemen yan taraftan insanlar size ya sen memur adamdın, ne işin var burada diyenler de çok oldu. Dediğim gibi o zamanlar bunlara kulak asmadım diyemem. Ama size tavsiyem hiçbir şekilde asmayın. 3 ay içinde öyle bir alıştım ki şu an Merkez Bankası'ndaki bilgisayarımın şifresini bile hatırlamıyorum. O derece yani tamamen sıfırladım kafayı. Ve siz de yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Yani önemli olan o değişikliğe gitmek. Değişikliği yaptıktan sonra yorumlar, şu bu vesaire. Yanlış da sizin yanlışınız, doğru da sizin doğrunuz. İnsanlar bana yorumlar yaptı. Evet, çok mutlu olduğum veya üzüldüğüm konular oldu. Ama yanlış, kulak asmak yanlış. Benim mutluluğum ya da mutsuzluğum kimsenin elinde olmamalı. Ben başlarda çok özgüven sorunları yaşadım. Kendimi çok aşağı hissettim herkesten. Yanımdaki insanlardan bile aşağı hissediyordum. Ama bu işin içinde devam ettikçe, öğrendikçe geride kalıyor. Bu başlarda çok zor oldu. Ya da sabah 6.30'da gidip akşam Ankara yoluna gittiğimde bazen 12'de geliyordum. Sosyal olarak iyice bunalmaya başladım. Sosyal yaşantım bitti. Yakın arkadaşlarım bozuk atıyordu görüşemiyoruz diye. Eşim, Sena, alışamadık birbirimize. Yeni bir şehre gelmişiz. Yeni bir hayat kurmuşuz. Olmadı. Hani başlarda çok zorlandık. Ama şimdi sezon bitiyor. Ben belli şeylere alıştım. Eşim alıştı. Etrafım alıştı. Oluyor. Her şey bence olacağına varıyor. Benim normalde çok farklı planlarım vardı. Böyle gün gün video çekecektim. Gün gün her şeyi yapacaktım. Bunu Merkez Bankası'ndayken de çıkmadan bir sürü planlar yapmıştım. İşte sorun benim hatalarımdan biri buydu. Orada planlar yaptım ve burada uymaya çalıştım. Abi biraz da olaya göre hareket etmek bence önemli. Yani paçayı çok önceden sıvamamak lazım. İçeri girdin, ona göre hareket edeceksin. Hal videosu çekeceğimi söyledim size ama çekemedim. Neden? Ben şimdi Ankara'ya saat 7 civarında gidiyorum ve mal indirmesi vesaire benim eve dönmem 11 oluyor. Eskişehir'e dönmem 11 oluyor. Hal ise Ankara hali gece 1, 2, 3 o dolaylarında canlı ve asıl görülmesi gereken dönem orası. Ama ben bunu çekebilecek herhangi bir vaktim yok. Çünkü sabah tekrar tarlaya gidiyorum. Belli yaptığınız planlar burada sorun çıkıyor. Planı öncesinde yapıp yürütebilmek çok önemli. Hatam benim buradaydı. Planlar yaptım ve onlara uymaya çalıştım. Aslında biraz böyle doğaçlama davranamadım. Ama önümüzdeki senelerde daha iyi olacak. Daha iyi tanıtacağım süreci size, yenilikler getireceğim. Ve bunları beraber öğreneceğiz. Ama sizin bu konuda beni desteklemeniz gerekiyor tabii ki. Bu kanalı takip etmek ve yorum yapmak, beğenmek bu işin en önemli kısmı. Velhasıl kelam belli şeyleri konuştuk ama dediğim gibi hayatta biraz da doğaçlama yapmak önemli. Bu doğaçlamayı devam ettirebilmek önemli. Biraz daha hızlı hareket edebilmek önemli bence. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Belli şeyleri tarif edemedim ya da boşluklar kaldıysa onları tamamlamak istedim. Ve son olarak 2025 yılını kapattığımız için artık yani sezon
dediğim yaz sezonunu kapattık. Artık kış sezonundayız. Bizim seralarımızda yine belli üretimler var. Köydeki yerlere ekiyoruz, onları da gördünüz. Üretimimize devam ediyoruz ama biraz da artık tatil kısmına geçtik gibi. O yüzden Sena'yla yurt dışı gezilerimizi paylaşmaya başlayacağım. Belki başka şehir gezilerimizi paylaşmaya başlayacağım. Ve yeni projelerimiz devam edecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Evet, videoyu kapatmadan 2025 piyasasından bahsetmek istiyorum. Bence 2025 yılı tarım konusunda çok zor geçti. Çünkü büyük bir kuraklık vardı. Bu yaz o kuraklıkla mücadele ettik. Sularımız sıkıntı yaşadı. Belli mallarımız bozuldu, onları da gördünüz. Ekonomik olarak zaten bu sene söylemek istemiyorum. Mahvolmuş bir durumdaydı ekonomi. Çünkü bu krizle mücadele etmek için bir daraltıcı politika izliyorlar ve bu ekonomiye çok yansımış durumda. Çok büyük bir durağanlık var. Bizi çok kötü etkiledi. Hani yetişen malı satamadık, diğer malları yetiştiremedik. Ya Allah'a şükür iş bir şekilde döndü ama bu böyle devam ederse çoğu sektörde çok büyük sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Ama en önemli sorun kuraklık. Bununla mücadelede nasıl olur bilmiyorum ama kuraklık çok kötü durumda. Yani belli kuyular kuruma derecesinde. Eskişehir'de üretim yapıyoruz biz ve durum çok fena. Ve burada bence devletle çiftçiye beraber yönetmek zorunda bu süreci. Bu şu kadar roka ekilsin, bu kadar tere ekilsin, şuraya ekilsin gibi bir durum değil bence. Bence çiftçi bu konuda eğitilmeli ve yani iletişim arttırılabilmeli. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela devlet tarımsal üretimden de her konuda olduğu gibi çok büyük vergiler alıyor. Bu sebeple mesela çiftçi eğer hale satış yapmıyorsa, yerinde dediğimiz o hani direkt pazarcılara tarladan satış yapıyorsa vergi sürecine girmiyor. Ama bunlar genellikle vadeli olur. Direkt nakit çalışmaz kimse. Vadeli olduğunda arada kağıt yok, kürek yok. Bu yani borcun muhatabı tamamen sözlü. Yani adam karşısındakine sözlü olarak güveniyor. Yani belli sözleşmeler yok. Şimdi burada ama devlet vergilendirme sürecini, oranlarını biraz daha uygun tutsa. Çiftçi bu işi sözleşmesiz, faturasız yapmaz. Çünkü arkasında devletin güvencesini ister. Mesela örneklerden biri. Ya da ilaç süreçleriyle alakalı. Şimdi biz gittik tarım ilçeyle görüştük. Çok güzel ilgilenirler sağ olsunlar. Ama mesela çoğu çiftçi gider ilaç firmalarından ilaçlarını temin eder. Şöyle şöyle sorunum var der. Deneme yanılma yöntemi. Bunu attım oldu olmadı vesaire şeklinde ilerliyor. Ama tarım ilçe düzenli kontrollerini yapsa yani şey şeklinde değil. Gidelim örnek alalım. Kalıntı var ceza yazalım şeklinde değil. Düzenli her çiftçinin ne kadar ektiğini vesaire ama bunu memurlarıyla yapsa hani bize gelip şu sisteme ne kadar ektiğinizi ne ektiğinizi yazın şeklinde değil. Memurlarını gönderip mühendislerini gönderip bizimle danışma şeklinde hareket etse bence süreç çok daha farklı olur. Tarımdaki sulama sistemleri ona göre ilerler. Yani yeni teknolojiler geliyor, yeni şeyler geliyor. Mesela Eskişehir bölgesinde hani devlet aslında dese ki şu kadar tarımsal sulama imkanı var. Şunlar yetiştirilebilir gibi bir kısıtlama veya bir öneride bulunsa biz de ona göre hareket ederiz. Pazarımızı ona göre oluştururuz. O yüzden ben devletin de belli konularda artık iletişimi çiftçiyle arttırması gerektiğini düşünüyorum. Hem kendimi tanıttım hem de 2025 yılına dair fikirlerimi ortaya koydum. Yine konuşamadığımız şeyler olduysa kusura bakmayın. Videolarıma yorum yaparsanız çok memnun olurum. Merak ettiklerinizi ya da ne yapmam gerektiğini söylerseniz çok memnun olurum. Hem ben kendimi o konuda daha rahat geliştiririm. Hem de burada el birliğiyle bir süreci yönetiriz. Öyle. Takipte kalmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bu YouTube kanalı işi de beni çok onur ediyor ve motive ediyor diyebilirim. İzlenmeler arttıkça çok mutlu oluyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.